Bu video yerli ve Türk yapımı sosyal medya platformu Touch App'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Detaylar videonun son 1 dakikası içerisinde yer alacaktır. Videoya geçersek, Türkiye'ye karşı Sırbistan ve müttefikler olacak şekilde bir savaş senaryosu olsaydı, böyle bir savaşta neler yaşanırdı? Öncelikle Türkiye ve Sırbistan karşılıklı olarak birbirlerine savaş açtılar. Bunun üzerine Sırpların hemen yanında yer alan Kosova, Türkiye'nin yanında olduğunu ve savaşa girdiğini açıkladı. Ardından Türkiye'nin müttefikleri sırasıyla Macaristan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Pakistan Türkiye'nin yanında olduklarını ilan ettiler. Sırbistan'ın tarafında ise Hırvatistan, Avusturya ve Ermenistan yer alıyordu. İlk olarak Türkiye Bulgaristan'dan geçiş izni istedi. Bunun üzerine Bulgarlar bunu onayladı ve Türk ordusu buradan geçerek Sırbistan sınırına geldi. Türkiye'nin saldırdığını gören Sırbistan ise bölgeye kendi özel ordusunu gönderdi ve böylece burada bir kara savaşı başlamış oldu. Sırplar keskin nişancılıkta çok iyiydiler ve bu yüzden buralara sniper'a sahip asker getirerek Türk ordusunu tuzağa düşürdüler ve vurmaya başladılar. Sırplar Türk ordusunu burada bayağı bir yıprattı. Fakat Türkiye'nin yardımına Macaristan yetişti. Macaristan askerlerini Sırp sınırına gönderdi. Sırbistan ise bunun üzerine aynı şekilde Macarların karşısına çıktı ve burada da dev bir çarpışma başladı. Diğer yerde Türkiye Sırbistan'ı kendi silahıyla vurmayı planlıyordu. Yani aynı şekilde sniperları bölgeye getirdi ve karşılıklı olarak sniper savaşı olmaya başlamıştı. Bu arada Hırvatistan müttefiki Sırbistan'a saldıran Macaristan'a savaş açarak ordusunu sınıra getirdi ve böylece ilerlemeye başladı Hırvatlar. Kısa sürede Kapoşvar'a kadar gelen Hırvat ordusu burayı kuşatma altına aldı. Bu sırada Macaristan Türk devletlerine yardım talebi iletiyordu. Bunun üzerine Türkiye ise bu yardım çığlıklarına karşı sinirlendi ve Sırbistan'a şu ana kadar göndermediği büyük bir ordu çıkarttı. Bunun üzerine çok geçmedi ki Sırbistan'ın savunması parçalandı ve Leskovça'ya kadar olan toprakları ele geçirdi Türk ordusu. Ayrıca çeşitli bölgelere yerleştirilen Sırp keskin nişancılar da Türk sniperlar tarafından tespit edilerek tamamen yok edildiler. Bu arada Hırvatistan Macarlara karşı çok şiddetli bir şekilde toprak alımlarına devam ediyordu. Türkiye oraya gelmek için bir plan uyguladı ve Kosova'ya asker çıkartıp hızlıca Karadağ'ı ele geçirdi. Ardından bu küçük Hırvat sınırına gelen Türk ordusu ilerlemeye başladı. Bunu gören Hırvatistan Türk ordusunun arka taraftan geldiğini biliyordu. Bu sırada Türkiye Hırvatistan'a bir geçiş yolu inşa etti. Bosna Hersek'e giriş yaptı ve buradan da Sırbistan ile Hırvatistan'a ekstra bir cephe daha açtı. Türk ordusu Macaristan sınırına kadar ilerleyip buraya bir koridor açtı. Bu sayede bu koridordan geçen Türk askerleri Macaristan'a desteğe geldi. Hırvatistan köşede Türk askerlerini kötü karşıladı ve uçaklarını kaldırarak bombalamaya başladı. Bunun üzerine Macaristan'da hava gücünü kullanınca burada devasa bir hava savaşı yaşanmaya başladı. Ayrıca diğer cephelerde de büyük bir çatışma söz konusuydu. Bu arada Azerbaycan tarafında Azerbaycan Ermenistan'a saldırmaya başladı. Çünkü Ermeni topraklarını kendi toprağı olarak görüyordu. Ermenistan'da zaten Azerbaycanlıları sevmediği için iki ülke arasında hep bir savaş söz konusuydu. Bu arada Ermeniler ile Azerbaycan ordusunun karşısına askerlerini çıkarttı ve burada da dev bir çatışma yaşanmaya başladı. Belli bir süre sonra Azerbaycan Ermeni savunmasını kırdı ve Zengezur koridoru üzerinde ilerleyerek burayı tamamen ele geçirdi. Ardından da bu konuma Azerbaycan'a bağlı olacak şekilde Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Ermenistan buna artık pek bir şey yapamamaktaydı. Çünkü Türkiye Azerbaycan'a gerekli olan hava desteğini vermişti ve bunun önünde Ermeniler duramıyordu. Zengezur Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir referandum yaptı ve halkının çoğu evet deyince Azerbaycan'a bağlandı ve artık Azerbaycan toprağı oldu. Ermenistan'ın vatandaşları artık kalan topraklarda yaşamlarını sürdürecekti. Ayrıca Ermeniler Türkiye desteği alan Azerbaycan karşısında şansı olmadığını düşünerek savaştan çekilmeye karar verdi. Azerbaycan ise her türlü topraklarını genişletmiş oldu ve bu işten karlı çıktı. Avrupa tarafına tekrar dönersek Türkiye Hırvatistan'ın bu sıkışmış bölgesinde ilerlemiş ve burada yer alan bütün adaları hakimiyeti altına almıştı. Bu sırada Avusturya'da Macaristan'a saldırmaya başladı ve başkent Budapeşte'ye yakın bölgelere kadar Macaristan'ı işgal etti. Macaristan artık yenilmek üzereydi. Türkiye ise güneydeki bölgelerde ilerlemeye çalışmaktaydı. Türkiye Hırvatistan'dan sinsice toprak alıyor ve Hırvatları Split kentine kadar geri püskürtüyordu. Bunu artık tehdit olarak fark eden Hırvatistan Türkiye'ye saldırıları durdurmasını söyledi. Türkiye ise bir şart olarak ordusunu Macaristan'dan çekmesini söyledi. Fakat Hırvatistan ısrarcıydı, geri çekilmesini
çekilmeye pek yanaşmıyordu. Ya kaybedecek ya da Türkiye'yi yenecekti. Bu yüzden Macaristan tarafındaki ordusunu çekse de onları Türkiye'nin olduğu bölgeye yolladı. Bunun üzerine Türk ordusu geri çekilmeye başladı ki aldığı Hırvat topraklarının tamamından geri çekildi Türkiye. Fakat bu bir taktik çekilmesiydi. Türkiye Turan taktiği uygulayacaktı ve Bosna Hersek üzerinden ordusunu Hırvatistan'ın arkasından dolaştırdı ve tam da buradan giriş yaptı. Böylece burada kıskıvrak yakalanan Hırvatlar her iki taraftan da bastırıldı ve çok sürmedi ki Türkiye Hırvatistan ordusunun büyük çoğunluğunu burada yok etti. Bu sayede Türkiye hızlıca ilerleyerek son darbe olarak da Zagreb'e giren Türk ordusu Hırvatistan'ın yönetimini ele geçirmiş sayıldığı için Hırvatistan komple yenilmiş sayıldı ve tüm toprakları Türkiye hakimiyetine giriş yaptı. Bu arada Bulgaristan hava gücünü Sırbistan sınırına gönderdi ve Sırpları bombalamaya başladı. Türkiye de Azerbaycan ve Pakistan'dan aldığı askerleri bölgeye gönderiyor ve güç kazanıyordu. Macaristan tarafında Avusturya başkent Budapeşte'yi de ele geçirmek üzereydi. Türkiye buradan bir ordu gönderip Avusturya ordusunun karşısına çıkarttı ve böylece burada bir çatışma yaşanmaya başlandı. Fakat bu arada başkent Budapeşte'yi düşürmeyi başarmıştı Avusturya. Ancak bu sırada Türkiye de güneyden geliyor ve ilerleyerek Budapeşte'yi Avusturya'nın elinden kurtarıyordu. Yani Avusturya ordusunun Budapeşte zaferi çok kısa sürmüştü. Türkiye bölgede artık üstün güç sahibiydi. Bu yüzden kısa sürede Avusturya'yı Macaristan'dan tamamen çıkarttı ve Macarlar tekrar bağımsızlığına kavuştu. Türkiye bununla da yetinmeyecek ve Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşatmak istediği için bu sefer Avusturya'ya saldırmaya başladı. Uzun bir savaştan sonra Türk ordusu Viyana kapılarına dayandı ve burayı da tamamen ele geçirdi. Türkiye artık Doğu Avrupa'yı kontrolü altında tutan bir ülke olmayı başarmıştı ve böylece savaş sona erdi. Şimdi bu videoyu Touch App sponsorluğuyla sonlandıralım. Benim de hesabımın bulunduğu ve ilk paylaşımımı yaptığım Touch App uygulamasında tamamen kaliteli paylaşımlar bulunuyor. Buradaki içerikler soru, fikir ve yetenek olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Platformda her konu hakkında fikir paylaşabileceğiniz büyük bir topluluk da mevcuttur. Ayrıca lokasyon özelliği sayesinde kullanıcılar içeriklerini görmek istediği lokasyonu girdiklerinde belirtilen konumda üretilen içeriklere direkt olarak ulaşabilir. Platformda kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre seçimleri yaptıktan sonra sadece seçtikleri ilgi alanlarında üretilen içerikleri görürler. Bu sayede diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak alakasız içeriklerden korunabilmektedirler. Uygulamayı açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ayrıca Touch App'te bir anket yaptım. Profilimi bularak katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım kurguyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve Burak Çelik isimli kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.